Merhaba sevgili yükselen aslanlar ve burcu aslan olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yorumlarımı paylaşmak istiyorum. 2021 yorumlarıma geçmeden önce lütfen doğum haritanızı ve kalemi yanınıza alın. Ben anlatırken haritanızda takip edip notlar alabilirsiniz. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi Aslan Burcu 2021 1 Ocak 2021 haritası bu şekilde çıkarttım. Yükselen Aslan olarak gördüğünüz gibi. Çok detay ay anlatmayacağım ama 2021'in sizin için ana gündemlerini o konular üzerinde durmak istiyorum. Zor bir yıl geçirdik. 2021'e yine bu zor enerjilerle giriyoruz. Dünya için daha zor olabilir ama bireysel haritalarımızda emin olun güzel anlar ve fırsatlar var. Yeter ki biz bunları değerlendirmesini bilelim. Özellikle siz Aslan Burcu için 2021 en önemli gündem. Bu yılın evleneni kim olur derseniz ben Aslan derim. Aslan hem evlilik, hem aşk, hem çocuk, hem de hayallerine kavuşma potansiyeli olan bir burç. Özellikle yükselen aslanlar. Tabii hayatın getirdikleri hangi senaryolar içerisinde olacak ya da nasıl size ulaşacak bilemiyorum. Ama potansiyel var mı bu gökyüzünde derseniz evet, aslanlar için evlilik, aşk ve çocuk ve hayallerine kavuşma konusunda çok büyük potansiyeller var. Önemli olan sizin farkındalıklı olarak tüm bunları yaşamanız. Şimdi gelelim tutulmalara. Kuzey ay düğümü İkizler Burcu'nda, Güney ay düğümü Yay Burcu'nda, yani sizin 11 ve 5 aksınızda devam ediyor ve tüm tutulmalar burada gerçekleşiyor. İlk tutulma 26 Mayıs 2021'de 5 derece Yay burcunda olacak ve sizin aşk evinizde çocuklarla ilgili konularda, hobi ve sanatla ilgili konularda gerçekleşecek. Bu konularda bazı bitirme kararları, bazı yeni dönüşüm kararları alabilirsiniz. Daha önce görüştüğünüz biri varsa ve kafanızı kurcalıyorsa bir aşk ilişkisi, bunu tamamen bitirebilirsiniz. Ya da çocuk sahibi olma konusunda karar veremiyordunuz. Artık belki bu tutulmayla kesin karar verirsiniz çocuk sahibi olmakla ilgili. Bu enerjileri çalıştıracak olan bir tutulma. Arkasına 10 Haziran 2021 yılında bir güneş tutulmamız var. 19 derece İkizler Burcu'nda. Yine bu tutulma sizin sosyal çevreniz, 11. ev, hayalleriniz, arkadaş gruplarınız arasında oluyor ve burada aynı zamanda bir Merkür gerilemesi olacağı için bu tutulmada burada daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konularda bir sosyal çevreye gireyim, bir gruba ait olayım, üyelik yapayım gibi düşüncelerde iseniz lütfen harekete geçmeyin. Merkür retrosu bittikten sonra imza atın. Daha önce bir imza atmayın. Aynı zamanda tabii buradaki bir güneş tutulması 5. ev konularını da etkiliyor. Yani karşınıza bir aşk çıkabilir, çocukla ilgili bir konular olabilir. Zaten o dönemde Merkür retrosunda karşınıza çıkan bir ilişkiye başlamayın. Uygun zamanlar değil. Sevgili yükselen aslanlar, bu süreçte tüp bebek vesaire gibi teknik tıpla ilgili bir çocuk gündeminiz varsa lütfen bunu erteleyin. Çocuk evinizin karşısında bir Merkür retrosu bu konularda sorun yaşamanıza, üzülmenize sebep olabilir. Retro bittikten sonra bu konuda harekete geçebilir. Yani güneş tutulmasında aldığınız kararları lütfen retrodan sonra harekete geçin, uygulayın. 19 Kasım 2021'de bir ay tutulması var. 27 derece Boğa burcunda ve sevgili yükselen aslanlar, bu sizin kariyer evinizde olan bir ay tutulması ve sizin burada oluyor ve sosyal çevrenize yakın, yani 11. ev konularına, arkadaşlık ve sosyal çevrenize yakın bir konumdaki bir ay tutulması. Kariyerle ilgili almanız gereken bazı kararlar olabilir, bazı önemli adımlar olabilir. Bu aynı zamanda tabii evinizi de etkiliyor. 4. ev konularını da etkiler. 4-10 aksı çalışır. Evinizle de ilgili bazı kararlar almanız gerekiyordur. Belki artık hem o işte hem de o evde olmak istemiyorsunuzdur. Değiştirmek istiyorsunuzdur. Bir şeylerden memnun değilsinizdir. Bu konuda karar kılmak istiyorsunuz. Arkasından 4 Aralık 2021'de bir güneş tutulması 12 derece Yay burcu, yılın son güneş tutulması yine sizin aşk evinizde oluyor. Aşk, çocuklar konularında oluyor. Hobiniz varsa hobinizle ilgili, aynı zamanda sanatla ilgileniyorsanız bu konuyla da ilgili yaratıcılığınızın artacağı bir dönem oluyor. Yine tüm bu tutulmaları olduğu zaman görüyorsunuz haritada karşınızda bir Neptün var ve Neptün'den bu tutulmalar Nisan sonuna kadar kare açı alacak. Bu sizi
Bu tutulma döneminde, yani Nisan'a kadar olan dönemlerde lütfen ani kararlar almayın. Çünkü siz özellikle gelir kaynaklarınız konusunda net göremiyorsunuz. Yani hangi konularda? Ortak gelirlerinizde net göremiyorsunuz. Borçlar, krediler konusunda net değilsiniz. Prim, nafaka, tazminat gibi konularda net değilsiniz. Zaten özellikle Nisan sonuna kadar kredi çekme konusunda pek çok kere düşünün. Çünkü tam olaya hakim değilsiniz. Sonra başınız ağrıyabilir. Beklemede kalmak doğrusu olacaktır. Arkasından Merkür Retrosu'na gelelim. Bu yıl retrolar, Merkür retroları hava grubunda olacak. Kova burcunda ilk retromuz var. 30 Ocak 2021 ile 24 Şubat 2021 arası Kova burcunda bir Merkür retromuz var. Siz bunu 15 Ocak itibariyle alabilirsiniz. Çünkü retrolar 15 gün önceden enerjisi başlar. Gezegen önce durağanlaşır, sonra retro hareketine, yani geri hareketine başlar. Sizin bu tam ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik evinizde iletişim sorunlarını gösteriyor. Sizin bu konularda yaşayacağınız bazı anlaşmazlıklar ve sorunları işaret ediyor. Her zaman retrolardan sonra iletişim sorunlarınızı çözmeye çalışın. Zaten retroları artık hepimiz biliyoruz. Bu süreçte hiçbir şekilde imza atmak, yeni bir olaya başlamak ya da başlatmak uygun değildir. Daha önceden projelendirmişsiniz, karar vermişsiniz bir olaya ve o güne imza kaldıysa elbette imza atabilirsiniz. Önemli olan yeni oluşumu Merkür Retrosu'nda başlatmamaktır. Ayrıca teknoloji alışverişleri yapmayın. Teknoloji konularında sıkıntılar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Onun dışında eski sevgilerle, dönen sevgilerle barışmanın bir anlamı yok. Zaten retroda tekrar ayrılıklar var ve bu kişilerin haritasına göre değişebiliyor. Bazı insanlar Merkür retrosunda doğmuş olabilir ve olumlu açılarda zaten bu retro enerjilerin olumsuz yaşamazlar. Çok az enerjide olumsuz yaşarlar. Ben genel bilgilendirme anlamında retroyu anlatmak durumundayım. Arkasından İkizler Burcu retromuz var. 28 Mayıs 2021 ve 20 Haziran 2021 arası ve bu da yine az önce bahsettiğim gibi 10 Haziran güneş tutulmasıyla birlikte olacağı için sizin sosyal çevrenizde, arkadaş grubunuzda, hayallerinizle ilgili bir alanda olacak. Ama aynı zamanda aşk ve çocuklar evinin de karşısında olacağı için, yani şu şekilde çalışacağı için kesinlikle bu konularda karar kılmayın. Bu enerji, retro enerjisi bittikten sonra harekete geçin. Yani mesela bir aşkın başlaması için de uygun zamanlar değil. Son retromuz Terazi burcunda, yine hava grubu, 26 Eylül 2021 ve 18 Ekim 2021 arasında ve sizin 3. ev, yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınız, iletişim, eğitim, medya, basın, yayın gibi konularda bir retro yaşayacaksınız. Tamamen o süreçte bu konularda yanlış anlaşılmalar, sorunlar yaşayabilirsiniz, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Sorunları retro bittikten sonra çözmek daha akıllıca olacaktır. Uranüs retrosuna gelirsek, zaten biz Uranüs retro olarak girdik 2021'e. Boğa burcunda 17 Ağustos 2020'de retroya başladı Uranüs ve 13 Ocak 2021 tarihine kadar 6 derecede gördüğünüz gibi retro yapıyor. 2021'de tekrar retroya 19 Ağustos 2021 ve 19 Ocak 2022 yılına kadar yapacak. Yani burada ağır hareket eden bir gezegen olduğu için yavaş yavaş geçiyor zaten. Ben size az önce şu açıyı anlattım. Şimdi bu açıyı anlatacağım. Yılın en zor açıları bunlar işte, gördüğünüz gibi. Şimdi Uranüs bu retro hareketlerinde sizin kariyer evinizde 10. evde transit yapıyor. Aynı zamanda hem kariyerinizi hem evle ilgili konularda sizi etkiliyor. Sizi kariyer konusunda özgürleştirmek istiyor. Ev konusunda özgürleştirmek istiyor. Mekan konusunda özgürleştirmek istiyor. Aynı zamanda ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili kare yaptığı için yani bu konularda da sizi özgürleştiriyor. Ani bir evlilik kararı alabilirsiniz. Ani ayrılık kararı alabilirsiniz. Ani ortaklık yapıp ortaklıktan ayrılabilirsiniz. Ama ben özellikle şu tarihleri not almanızı istiyorum. Satürn Uranüs karesi 18 Ocak 2021,
17 Şubat 2021, 15 Haziran 2021 ve 24 Aralık 2021'de bu kareleri çok yoğun yaşayacaksınız. O yüzden tüm kararlarınızda bu kareleri dikkat ederek hareket ederseniz daha doğru olacaktır. Bu 7. evdeki Satürn transiti zaten ortaklık kurmanız ve evlenmeniz konusunda sizi destekliyor. Oradaki Satürn de aynı şekilde sizi destekliyor. Kalıcı güzel bir evlilik vermek, yanında da sorumluluk vermek adı altında sizi zaten destekleyen enerjiler var. Ama dediğim gibi buradaki Uranüs karesi aynı zamanda da zorluk veriyor kariyer konusunda. Yani şöyle de yorumlayabiliriz. Tabii bu açılar pek çok senaryo ve yoruma açık. Şöyle de olabilir. Yani ben kariyerimi bırakmak istemiyorum. O yüzden seninle evlenmeyeceğim. Ya da seninle evlenip öğretmenlik ya da işte ne bileyim hemşirelik kariyerimi bırakıyorum gibi çalışabilir. Yani burada bu ikisi arasındaki zorlayıcı açı bir yerlerden fedakarlığı ve zorluğu gösteriyor. O yüzden şu aralıktaki kararlara dikkat edin. Bu tarihleri çok dikkate alın. Neptün retrosuna gelirsek, Neptün retrosu Balık burcunda 24 Haziran 2021 ile 2 Aralık 2021 tarihleri arasında olacak ve sizin az önce bahsettiğim borçlar, krediler, ortak gelirler konusunda biraz belki bir şeyleri daha net görmenize yardımcı olabilir bu retro süreci. Neptün'ün olduğu yerdeki konular biraz sislidir, net görülmez ama retroda belki görebilirsiniz. Venüs retrosuna gelirsek bu yıl Mars retrosu yok. Oğlak burcunda Aralık ayında 14 Aralık 2021 ile 24 Ocak 2022 tarihleri arasında Venüs retrosu olacak ve sizin sağlık evinizde bu retro oluyor. İş yerinizde gündelik işlerle ilgili bazı sorunları hayatınıza getirebilir. Özellikle estetik güzellik konularında sağlık sorunları. Cildinizle ilgili belki sağlık sorunları, kas kemik diş hastalıklarıyla ilgili belki sağlık sorunları. Aynı zamanda iş yerinizle ilgili sorunlar, yani hoşunuza gitmeyecek bazı konular olabilir. Gündelik işlerinizde istediğiniz gibi her şey gitmeyebilir, sorunlar çıkabilir. Hizmet aldıklarınız ya da hizmet verdiklerinizle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte buna dikkat. Yani yeni yıla bu tarz sorunlarla giriyorsunuz. Jüpiter retrosu Kova ve Balık burcunda 16 Haziran 2021 ile 14 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Jüpiter dediğim gibi 19 Aralık 2020'de sizin İlişkiler evinize, ortaklık evinize girdi ve arkasından balığa girecek. Bir ara sonra tekrar kovaya dönecek. Ve yıl sonunda 2021 sonunda sizin 8. ev borçlar, krediler ve ortak gelirler evinize geçmiş olacak. Orada bir bolluk bereket vermiş olacak. Orada bir para, kredi, işte paraya ulaşma, ortak gelirlerde artış gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Onun haricinde yıl boyunca zaten size evlilik konusunda, ilişki ve ortaklık kurma konusunda pek çok şans, fırsat verecektir. Aynı zamanda buradaki Satürn, yanındaki Satürn transiti size büyük bir eş getirebilir. Eğlenceli, yanında Jüpiter de var. Eğlenceli bir eş de getirebilir. Dediğim gibi fırsatları değerlendirmek siz yükselen aslanların elinde. Arkasından Satürn retrosunu anlatalım. Kova burcunda 20 Mayıs 2021 ile 7 Ekim 2021 arasında olacak ve sizin yine evlilik, ortaklık ve ilişkiler evinizde geri gidip tamamlamanız gereken sorumluluklarınız varsa onların üzerinde duracak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 2021 yılının hepimize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiler.